Hoş geldin. Bugün bir ada yolculuğuna çıkıyoruz. Bu ada hiçbir haritada yer almaz. Onu bulmak için yön tarifine, bilete ya da bir araca ihtiyaç yoktur. Oraya varmak mesafe kat etmekle ilgili değildir. Daha çok taşıdıklarını fark etmekle ilgilidir. Çünkü bu ada yalnızca gerçekten yorulmuş insanlara görünür. Öyle bir yorgunluk ki bu sadece bedende hissedilmez. Gün boyu süren konuşmaların ardından gelen sessizlikte, yapılması gerekenlerin bittiği bir anda bile dinmeyen o iç hareketlilikte, hiçbir şey eksik değilken bile bir şeyler yarım kaldı duygusunda kendini gösterir. Cevaplanmamış mesajlar, ertelenmiş kararlar, tekrar tekrar zihinde kurulan konuşmalar. Bunların her biri küçük görünür ama birleşince yük olurlar. Ve çoğu zaman insan taşıdığını fark etmeden taşımaya devam eder. O gün fark ettiğin şey tam olarak buydu. Bir şeylerin bitmediği değil, senin hiç durmadığın. Gün kapanmıştı. Ama zihnin kapanmamıştı. İşte tam o anda bir şey değişti. Bir karar değil, bir kopuş da değil. Daha çok içeride yön değiştiren küçük bir farkındalık. Nasıl olduğunu tam hatırlamıyorsun ama bir süre sonra kendini orada buldun. Ada beklentisiz de, görkemli değil de, dikkat çekmeye çalışmıyordu ama dengeliydi. Kum ayağının altında yumuşak bir dirençle duruyordu. Dalgalar kıyıya düzenli aralıklarla ulaşıyor, hiçbirini aceleye getirmiyordu. Burada hiçbir şey zamanla yarışmıyordu. İlk fark ettiğin şey şu oldu: zihnin hala hızlıydı. Ortam yavaşlamıştı ama sen henüz yavaşlayamamıştın. Yarın ne olacak? Bu işi nasıl toparlayacağım? Doğru kararları veriyor muyum? Düşünceler buraya da gelmişti. Ama bu kez farklı olan bir şey vardı. Onları susturmaya çalışmadın. Onlarla tartışmadın. Sadece izledin. Bir düşünce geldi. Kısa bir süre kaldı. Sonra çekildi. Tıpkı bir dalga gibi. O an önemli bir şey fark ettin. Zihnin sürekli yeni düşünceler üretmiyordu. Aynı düşünceleri farklı zamanlarda yeniden dolaşıma sokuyordu. Ve sen her seferinde onları yeni sanıyordun. Bir süre sonra başkalarının da burada olduğunu fark ettin. Kimse konuşmuyordu ama herkesin ortak bir hali vardı. Hiçbir şey yapmıyor gibi görünmelerine rağmen çok şey bırakıyorlardı. Yanına oturan biri uzun süre sessiz kaldıktan sonra şöyle dedi: İnsan yük taşımaya o kadar alışıyor ki bıraktığında eksilmiş gibi hissediyor. Bu cümle doğrudan yerine oturdu. Çünkü doğruydu. Sen de fark etmeye başladın. Zihninde taşıdığın şeylerin çoğu çözülmemiş problemler değil, tamamlanmamış duygular,
yarım bırakılmış cümleler ve en önemlisi kendini sürekli yönelttiğin beklentiler. Ada sana yeni bir şey öğretmiyordu. Sadece fazlalıkları görünür kılıyordu. Ve bu yeterliydi. Bir noktada şunu düşündün. Ben neden bu kadar yoruldum? Cevap basitti. Aynı anda çok fazla şeyle ilgilenmeye çalıştın. Geçmişi düzeltmek, geleceği kontrol etmek, bugünü yetiştirmek. Hepsini aynı anda. Ama burada hiçbiri gerekli değildi. Sadece tek bir şey yeterliydi. Bulunduğun anı zorlamadan deneyimlemek. Zaman burada farklı işliyordu. Daha yavaş değil, daha net. Çünkü ilk defa zamanı yönetmeye çalışmıyordun. Ve o an çok net bir şey anladın. Dinlenmek çalışmanın karşıtı değildir. Düzenin bir parçasıdır. Yavaşlamak geri kalmak değildir. Devam etmenin şartıdır. Ve bırakmak kaybetmek değildir. Yer açmaktır. Bir süre sonra içindeki hareketlilik azaldı. Düşünceler tamamen kaybolmadı. Ama artık seni sürüklemiyordu. Sadece geçiyordu. Belki yarın geri döneceksin. Aynı işlere, aynı insanlara, aynı sorumluluklara. Ama aynı zihinle değil. Çünkü artık biliyorsun. Her şey aynı anda taşınmak zorunda değil. Her düşünce cevaplanmak zorunda değil. Ve her an kontrol edilmek zorunda değil. Bu ada hep burada. Ama sadece gerçekten ihtiyaç duyduğunda görünür. Ve belki de şu an tam olarak oradasın. Ve bir süre daha kalabilirsin. Şimdi sen de tüm yüklerini bırakmak için gözlerini kapat ve o odada olduğunu hayal et. Artık uyuma vakti. İyi geceler, tatlı rüyalar.